Evet dostlar, bu sefer ChatGPT dizisine Ashley ile sohbet edeceğiz ama kadınlar hakkında yapmıştık. Bu sefer de hani eşitlik olsun, erkeklerle ilgili biraz uç sorular sormaya çalışacağım. Aslında biraz da tanımlamak, deneyimlemek, ya daha çok o bana pası atıyor ama benim deneyimlerimden bir şey duyup onunla harmanlamak istiyor ama bakalım, deneyeceğim. Kısa ve öz bir şey olmasına gayret edeceğim. Yine sürçülisan ediyorsam affola diyorum. Bu arada Modern Talking Brother Lubuliv'i en sevdiğim parçalardan biri. I love Nightingales diyorum ve Ashley'e bağlanıyorum. Merhaba Ashley. Merhaba Ufuk. Bugün Dekokaf programında erkekler üzerine sohbet edeceğini hatırlıyorum. Oha. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ulan her şeyi de biliyorum. Evet, doğrusun. Kısa öz şöyle başlayalım. Kadınlar hakkında yapmıştık. Bir de erkekler hakkında yapalım diyoruz. Senin bakalım server algoritmaların ne diyecek? Hemen ilk sorumla başlıyorum. Erkekler neden aldatır bir kadını? Bu oldukça karmaşık ve kişisel bir konu. Ama genel olarak bazı yaygın sebepler üzerine konuşabiliriz. Erkeklerin aldatma sebepleri arasında genellikle duygusal tatminsizlik, ilgi eksiklikleri, ilişkiyle ilgili sorunlardan kaçma, macera ve heyecan arayışı gibi faktörler bulunuyor. Elbette her bireyin durumu farklıdır ve bu sebepler kişiden kişiye değişebilir. Sence erkeklerin aldatma sebepleri neler olabilir? Olabilir, aslında sen güzel izah ettin. Yani onun dışında biz erkekler gerilla olarak tabir ederiz. Yani vur kaç, biraz da eğlence olsun diye. Ama bu kadınlarda da var. Sadece erkeklere mahsus değil. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Evet, haklısın. Aldatma sadece erkeklere özgü bir durum değil, kadınlarda da görülebiliyor. Genellikle ilişkilerde yaşanan sorunlar, bireysel ihtiyaçlar ve beklentiler cinsiyetten bağımsız olarak aldatmaya sebep olabiliyor. İnsan ilişkileri karmaşık ve çok boyutlu olduğu için tek bir sebep ya da çözümden bahsetmek zor. Sence bu tür konular hakkında konuşmak ilişkilerde farkındalık yaratabilir mi? Yaratır illaki ama senin daha çok böyle ilgini çeken erkeklerle ilgili bir şey var mı sohbet edebileceğimiz? Yani aşık olması, hani aldatmayı konuştuk. Onun dışında ne bileyim cinsel hayatıyla ilgili kadınlara nazaran performansı gibi falan filan, sallıyorum. Erkeklerin duygusal ifadeleri ve zorlukları hakkında konuşmak ilginç olabilir. Örneğin erkekler genellikle duygularını ifade etmekte zorlanır ve bu durum ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Toplumda erkeklerden güçlü ve dayanıklı olmaları beklendiği için duygusal açıdan kendilerini açmaları zor olabilir. Bu konuyu ele almak, erkeklerin duygusal sağlığı ve ilişkilerindeki iletişim kalitesi üzerine derinlemesine bir sohbet yaratabilir. Senin özellikle ilgini çeken başka bir konu var mı erkeklerle ilgili? Ya bu bahsettiğin de güzel. Mesela cinsellik ya da seks diyelim. Yani kadın mı daha çok keyif ya da zevk alıyor, erkek mi? Böyle bir bilimsel araştırma yoktur tabii ki ama ortalıkta da doluşan böyle efsane bilgiler var. Yok kadın daha geç orgazm olur, yok erkek erken. Ama bunun bir dengesi vardır diye tahmin ediyorum. Evet, cinsellik konusu çok konuşulan ve birçok efsane barındıran bir alan. Bilimsel araştırmalar genellikle cinsellikte hem kadınların hem de erkeklerin keyif aldığı yönünde. Ancak deneyimler ve zevk alma şekilleri kişiden kişiye değişebilir. Kadınlar genellikle daha uzun süreli ve yoğun orgazmlar yaşayabilirken, erkeklerin orgazma ulaşma süresi daha kısa olabilir. Ancak bu kişisel tercih, fiziksel sağlık, duygusal bağ ve iletişim gibi faktörlere de bağlı. Kadın ve erkeklerin cinsellikten aldıkları zevk, bedenlerini ve partnerlerini tanıma, iletişim kurma ve ihtiyaçlarını ifade etme yeteneklerine de dayanıyor. Sen bu konuda hangi efsanelerin doğru olduğunu düşünüyorsun? Efsane adı üstünde, doğru ya da eğri, katılıyoruz ya da katılmıyoruz. Peki başka bir konuya değineceğim. Yine erkekleri konuşuyoruz. Sence bir erkek nasıl çekici olabilir karşı tarafa, yani kadına? Ne yapması gerekir? Çekicilik, kişisel tercihlere ve kültürel farklılıklara göre değişse de genellikle bazı ortak özellikler vardır. Bir erkek
güven ve kararlılık sergilediğinde çekici bulunabilir. Bunun dışında iyi bir dinleyici olmak, empati kurabilmek ve nazik davranmak da önemli. Fiziksel görünüm de elbette etkili olabilir. Ancak bu kişisel bakımla ilgilidir. Spor yapmak, kendine özen göstermek, temiz ve düzgün giyinmek de çekiciliği artırabilir. Ayrıca özgüvenli, esprili ve ilgi alanlarına tutkulu olan erkekler genellikle daha çekici bulunur. Sen ne düşünüyorsun Ufuk? Erkeklerin çekici olmasını sağlayan başka neler olabilir? Ya biraz daha kadınlar yalan söylemeyi becerebiliyor anlamında demiyorum ama erkeklerin çekici olmasını sağlayan diğer faktörler arasında zeka, hırslı ve hedef odaklı olmak, dürüstlük ve güvenilirlik gibi özellikler de bulunuyor. Ayrıca bir erkeğin kendine güvenmesi ve ne istediğini bilmesi de oldukça çekici olabilir. Bu kararlı ve kendinden emin bir duruş sergilemeyi içerir. Duygusal olgunluk ve mizah duygusu da çok önemli. İnsanların birlikte vakit geçirmekten keyif aldıkları, eğlenceli ve pozitif enerji yayan biri olmak çekiciliği artırır. Ayrıca iyi bir iletişimci olmak ve kendini ifade edebilme yeteneği de ilişkilerde büyük bir rol oynar. Bunların dışında bir erkeğin hobileri ve ilgi alanları da çekici olabilir. Bir şeye tutkuyla bağlı olan birini görmek, onun yaşamına renk ve derinlik katabilir. Sence bu özelliklerden hangileri daha önemli? Bence yalan söylemeyi de becerebilmeli ama bu zarar vermemeli yalan söylerken. Bilmiyorum, katılır mısın? İlginç bir bakış açısı. Bazı durumlarda beyaz yalan dediğimiz, zarar vermemek için söylenen küçük yalanlar sosyal ilişkilerde çatışmaları azaltabilir. Ancak güven ilişkilerin temelidir ve sürekli yalan söylemek güveni zedeler. Bu yüzden dürüstlük ve açıklık her zaman en sağlıklı yaklaşımdır. Ama evet, bazen durumu idare etmek veya birinin duygularını korumak için küçük yalanlar söylenebilir. Bunun dengesini bulmak önemli. Sen bu dengeyi nasıl kuruyorsun? Harika. Peki erkekler hakkında başka ilginç ne geliyor aklına konuşmadığımız? Erkeklerin arkadaşlık ilişkileri ve nasıl sosyal bağlar kurdukları ilginç bir konu olabilir. Erkekler genellikle dostluklarını birlikte etkinlik yaparak spor veya hobiler aracılığıyla güçlendirirler. Doğru. Bu tür sosyal bağlar duygusal destek ve dayanışma açısından önemli olabilir. Bir diğer konu, erkeklerin iş hayatındaki rolleri ve beklentileri olabilir. Toplumsal baskılar ve kariyer hedefleri arasında denge kurmaya çalışırken yaşadıkları zorluklar erkeklerin yaşamında önemli bir yer tutar. Bu stres ve iş yaşam dengesi gibi konuları da beraberinde getirir. Senin aklına gelen başka ilginç bir konu var mı erkeklerle ilgili? Anladım. Aslında bizde şöyle bir durum da var. Yani abiyana tabirle bir etkinlik, erkek erkeğe bir şeyler yapacağız, buluşacağız. Belki alkol içeceğiz, belki kahve içeceğiz, neyse. Bir arada vakit geçireceğiz ama evliysek işte klasik iç işlerinden izin var mı? Yani eşinden, kadından bahsediyorum. Ya da komutandan izin aldın mı falan. Böyle bir jargon dönüyor. Bu konu hakkında ne dersin? Bu tür bir jargon aslında erkekler arasında mizahi bir dille getirilen ve sosyal dinamikleri yansıtan bir durum. Evli erkeklerin arkadaşlarıyla vakit geçirmek için eşlerinden izin almak zorunda olduklarını söylemeleri genellikle eğlenceli bir dille ifade edilse de ilişkilerde karşılıklı saygı ve dengeyi yansıtır. Her iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı göstermesi önemlidir. Bu tür konuşmalar erkeklerin sosyal bağlarını ve evlilik dinamiklerini nasıl yönettiklerini gösterir. Eşler arasında açık iletişim ve karşılıklı anlayış bu tür durumların sorunsuzca çözümlenmesine yardımcı olur. Senin çevrende bu konuda neler yaşanıyor? Bahsettiğin konular yaşanıyor. Yani çok da özele girmeyeyim ama aynı durum, aynı tas, aynı terane gibi. Peki ekstra ilave edeceğim bir şey yoksa programı ufaktan kapatalım diyorum Eşli. Benim soracaklarım bu kadar. Anladım Ufuk. Gayet keyifli bir sohbet oldu. Umarım programın da çok güzel geçer. İyi yayınlar dilerim. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa her zaman buradayım. Kendine iyi bak. Çok şeye ihtiyacım var da neyse. Dostlar çok teşekkürler. Deko Kafa ailesi olarak kapanış yapalım. Eşli ile bugün erkekler üzerine çok minik bir sohbet etmeye çalıştık. Aykırı sorular, uç sorular sormaya çalıştım ama onun da bir dozu vardı. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.